Bugünkü bölümde bir çevirmen olarak beni çok heyecanlandıran bir projeyi konuşacağız. Tess Gerritsen'ın The Sinner adlı romanının Türkçe çevirisini yani Günahkarı. Bu kitabı 2018 yılında Doğan Kitap için çevirmiştim. Çeviri sürecinde yaşadıklarımı, kitabın etkileyici dünyasını ve Gerritsen'ın yazarlık tarzını sizlerle paylaşacağım. Günahkar, Rizzoli ve Ailes serisinin 3. kitabı. Greystones Manastırı'nın dış dünyaya kapalı duvarları arasında bir felaket yaşanır. Genç rahibe Camille öldürülmüş, rahibe Ursula ise ağır yaralanmıştır. Manastırda yaşayan iki rahibenin neden öldürülseye dövüldüğü anlaşılamadığı gibi, katilin içeriye nasıl girdiği de bilinmez. Adli tabip Maura Ailes'ın yaptığı otopside, genç rahibe hakkında sürpriz bir bilgi ortaya çıkar. Bu arada soruşturmanın gidişatını değiştiren bir gelişme olur ve bir başka kadın cesedi daha bulunur. Katil, kadının kimliğinin ortaya çıkmaması için uğraşmıştır. Maura Ailes ve dedektif Jane Rizzoli, birbirine bağlı olduğu anlaşılan bu cinayetleri araştırıp, beklenmedik bir katilin peşine düşerken, kişisel yaşamlarında da önemli kararlar almak zorunda kalırlar. Cinayetin ardındaki gerçekleri araştırdıkça, çeşitli bağlantılarla ve karanlık bir komployla karşılaşırlar. Olaylar manastırın sınırlarının dışına taşar. Manastır bu skandalın yankılarıyla çalkalanırken, olaylar derinleştikçe bazı karanlık sırların gizlendiği anlaşılır. Jane ve Maura serinin meşhur ikilisi. Bu kitapta onların kişisel ve mesleki hayatlarına dair daha fazla şey öğreniyoruz. Romanın sinematik anlatım tarzı sahnelerin hayalinizde canlanmasını kolaylaştırıyor. Bu yüzden Netflix, Rizzoli ve Ailes'in maceralarını konu alan bir polisiye dizisine imza atmıştı. Polisiye asla eskimeyen bir tür olduğu için diziyi izlemenizi öneririm. Romanın ana teması dini yozlaşma diyebiliriz. Günahkar, dini kurumların göründüğü kadar masum olmayabileceğini gösteren bir roman. Olaylar geliştikçe bu kutsal mekanın aslında pek de kutsal olmadığını öğreniyoruz. Rahibelerin geçmişi ve yaşananlar, insan doğasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Dini otoriteyi temsil eden bazı kişilerin bu gücü kendi çıkarları için kullandığını görüyoruz. Bu, bir kurumun ne kadar dokunulmaz görünse de insan hatalarına açık olduğunu hatırlatıyor. Bazen dini yapılarda yaşanan kötü olaylar sessizlik kültürü nedeniyle gizlenebiliyor. Kitapta da bu tema oldukça güçlü bir şekilde işlenmiş. Rahibelerin hikayeleri adaletin nasıl gölgede kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dediğim gibi bu kitap sıradan bir polisiye değil, din ve adalet arasındaki çarpık ilişkiyi derinlemesine sorguluyor. Bu da dini kurumlar gerçekten masum mu yoksa insanların hatalarını saklayan bir kalkan mı sorusunu akla getiriyor. Kitap bir cinayet soruşturmasının ötesine geçerek vicdan ve ahlakla ilgili derin sorgulamalar yapıyor. Bu kitabı çevirirken beni en çok etkileyen şey Tess Gerritsen'ın tıbbi detaylar konusundaki hakimiyeti oldu. Yazarın eski bir doktor olarak sahip olduğu bilgiler hikayeye hem inandırıcılık hem de derinlik katıyor. Tess Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra dahiliye uzmanı olarak çalışmaya başlamış. Ancak daha sonra yazarlık tutkusunu peşinden giderek tıp kariyerini bırakmış. Tıbbi bilgisini ve deneyimini yazdığı gerilim romanlarında etkili bir şekilde kullanıyor ve uzmanlığı sayesinde fazlasıyla inandırıcı cinayet ve otopsi kurguları yapabiliyor. Bu da eserlerine gerçekçilik ve derinlik kazandırıyor. Kitaptaki tıbbi terimlerin doğru çevrilmesi benim için çok önemliydi ve bu konuya epey mesai harcadım. Ancak otopsi sahnelerini çevirirken hem psikolojik hem de teknik açıdan oldukça zorlandığımı itiraf etmeliyim. Size bir fikir vermek için 138. sayfanın bir kısmını okumak istiyorum. O halde bu eller bir baltayla kesilmemiş dedi Sleeper. Hayır, bir bıçakla kesilmiş. Katil elleri tıpkı bir tavuğun eklemlerini ayırdığımız gibi doğramış. Birleşme yerini ortaya çıkarmak için eklemi esnetirsin ve bağ dokuları kesersin. Bu şekilde kemiği doğramak zorunda kalmazsın. Sleeper yüzünü buruşturdu. Bu akşam tavuk yiyeceğini sanmıyorum. Crow, ne tür bir bıçak kullanmış diye sordu. Kemik sıyırma bıçağı veya neşter kullanmış olabilir. Ayrım yeri sıçanlar tarafından o kadar fazla çiğnenmiş ki yarının nereden başladığını anlayamıyoruz. Yumuşak dokuları kaynatıp kesiklerin mikroskop altında nasıl göründüklerine bakmamız gerekecek. Sleeper, bu akşam çorba içeceğimi de sanmıyorum dedi. Evet, işte böyle oldukça detaylı bir şekilde anlatılmış. İronik olan ne biliyor musunuz? Ben bu kitabı çevirirken hamileydim. Ama ilginç olan şu, bir kitabı okurken daha çok etkileniyorsunuz. Çevirirken o metne iş olarak baktığınız için duygularınız o kadar yoğun olmuyor. Neyse ki benim için bu böyle. Yoksa bu kitabı çevirirken çok zorlanabilirdim.
Tess Gerritsen, dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medyada eserleri üzerine tartışmalar, alıntılar ve incelemeler oldukça yaygın. Tess birkaç yıl önce Doğan Kitab'ın konuğu olarak İstanbul'daki kitap fuarına gelmişti ve bana imzalı bir çevirmen kopyası göndermişti. Onun için bu kitabın bende apayrı bir yeri var. Eğer tıbbi gerilim ve polisiye türlerini seviyorsanız, Günahkar tam size göre bir kitap. Ben çevirirken çok keyif almıştım. Eğer bu kitabı veya Tess'in başka kitaplarını okuduysanız, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden haberdar olmak için beni takibe almayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.